konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar. 9 Eylül Salı saat 21. Ben Arda Gündoğdu, Burak Bilgiç ve sevgili Yılmaz Taner bizlerle. Bu akşam müthiş bir canlı yayın bekliyor bizi. Herkese selam. Yılmaz Hocam hoş geldin. Abi saçların nasıl kötü mü görünüyor? Abi Kendimi çok böyle iyi. iğrenç hissediyorum ya. Hayır hocam. Hayır, arkan karanlık ya, zaten saçın gözükmüyor. Boş ver, çok önemli değil. İyi güzel. Şimdi bugün Süper. Evet. Yılmaz'cığım teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Biliyorum evde Baba değilsin. estağfurullah ya. Yine de bizi kırmadın, No geldin. problem. Her zaman. Şimdi tabii ki söz konusu sen olunca, sanatın içinde olan birisi ve sahnelerde olunca tabii ki de ne konuşacağız? Tapu kadastro. Biraz Müzik- çevre, biraz iklim falan. Evet, Abi her şeyi müzik- konuşalım ya. Biraz tat küçük küçük bence. Abi nasıl istersen. Müzikten Vallahi. sıkıldım. Direkt başka bir şeye geçelim. Kesinlikle. Her şeyi konuşacağız. Şimdi sen tabii biz daha önce seni ağırladık ama sen yine böyle küçük bize bir girizgah yaparsan ben de o arada yayınımızı paylaşayım Instagram'dan. İnsanlar canlı yayına gelsinler diye. Ben paylaşabiliyor muyum Instagram'dan Ben yayınımızı? şimdi paylaşıp seni etiketleyeyim istersen sen de onu Tamam. Şahane. paylaş. Senden de bir girizgah alalım. Vallahi abi işte ben kendi çapında ben sanatçıyım, söz yazarıyım, müzik adamıyım, yapımcıyım, prodüktörüm. Hem yapımcılık yapıyorum, hem şarkı sözü yazıyorum, hem beste yapıyorum. Hem sahneye çıkıyorum. Yıllardır canlı performans sergiliyorum. Ondan sonra ayrıca müzik eğitimi almış akademik olarak. Onu tamamlamış. Ondan sonra yıllarca işte klasik Batı müziği eğitimi almış. Koro konserleri yapmış. Şan hocalığı yapmış. Birçok radyoya jingle işte okumuş, sesimi kullandırmış. Birçok albümde vokal koçluğu, geri vokaller işte ne denir? İşte ses kullanma tekniği çalıştı. Vokal koçluğu dedik zaten. Yani hani bir dünya müziğin içinde olmuş. Her zaman müziğin içinde olacak adamlardan bir tanesi. İşte yaklaşık 2013 desek 2013, 23, 12 yıldır da sektöre profesyonel olarak şarkılarımla hizmet ediyorum. Şimdilik böyle yani. Peki bir şey soracağım. Öğretmenlik yapmayı seviyor muydun? Yaptım dedin diye soruyorum. Hiç yapmadım. Yani sadece staj dönemi yaptım. Yok Ha. yapmadım. Hiç istemedim. Şeyi seviyorum bir de böyle sakallı dolaşmayı falan seviyorum. Benim için çok büyük riskti öyle sinek kaydı falan okula git her gün tıraş ol bilmem ne yap falan. Gerçekten onu hiç istemiyordum yani anladın mı? Bir de o dönem hani okul bitti. Gerçi biraz ben geç mezun oldum. Yaşım da fazlaydı ama hani sürekli sahne yaptığım için okul döneminde de okul bittikten sonra da para kazandığım için umurumda değildi yani anladın mı? Hani takılıp hani ne öğretmenliği ya falan deyip geçtim yani gittim. Tabii yıllar olmuş açıkçası. Peki sana Ama soru Peki atıyorum şu anda yaptığın işle öğretmen olsan aynı parayı kazanacağını düşün. evet. Yapmak ister miydin? Yok yine kendi işimi yapardım ya. Hocam O ayrı kendine bir şey. yandaş arıyorsun da Evet. adam star kardeşim. Adam star yani. Ya çünkü abi o farklı bir aşk yani. Onun seyahati güzel, işte maceraları var, arada yaşananlar var, yolculuk işte anıları var, ne bileyim konser anıları var. Var da var yani 50 bin tane şey. Güzel insanlarla tanışıyorsun, etrafındakiler, sağındakiler, solundakiler hepsi önemli insanlar, ünlüler vesaire vesaire. Yani ünlü olması çok önemli değil ama en azından statü sahibi olması önemli. Ama Doğru. dönüp baktığımda hani öğretmenlik yani çok hani kendi dershanem falan bile olsa değil yani anladım mı? Atıyorum bir müzik akademi. Ha, müzik akademisi falan olabilir ama orada da öğretmenlik yapmam. Büyük ihtimal öğretmenlerim olur. Çocuklara eğitim verirler. Ben yine bir yönetici modunda olurum. Yönetici kısmında olmayı seviyorum açıkçası. Aslında Yandaş biraz onu da biraz oraya da bağlayabiliriz. Yani hani şimdi telefonum birazcık sallanıyor kusura bakmayın. Şeyden dolayı hani emir almak değil de bir şeyleri yönetmek çok daha keyifli. Okay. Yapım gereği, karakterim gereği birazcık şeyim böyle
her an her şeye cevap verebilecek halim var. Mesela bir şey, hadi lan ne yapacağım, yürü, kapıyı vurup çıkabileceğim bir potansiyelim olduğu için işsiz Evet. kalabilirdim yani o çoğu zaman. O yüzden de kendi işimi kurup yürümeyi devam et. Seçenek olarak seçtim yani mevzu. Hocam iyi Okey. ki seçmişsin ki seni tanımışız. Evet. Ki seni Çok Aynen. teşekkür ederim. dinliyoruz. O yüzden doğrusunu yapmışsın. Bence buradan Eyvallah. devam. Şimdi Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Neler oluyor? Neler bitiyor? Vallahi Takip ediyoruz. Bütün biz sosyal medyalardan, TikTok'lardan, YouTube'lardan. Ondan sonra Ömer Fikret geldi birkaç gün önce. Onu gördüm. Ondan aynen sonra öyle. çok güzeldi yine. Yani Vallahi bu hocam, form şimdi biz canlı yayına geçtik biliyorsun. Canlı Evet. yayına geçmemizin yegane sebeplerinden bir tanesi şuydu. YouTube bizden daha fazla içerik istiyor. Hmm. Daha fazla içerik üretmemiz gerekiyor. Fakat stüdyo formatında işte biliyorsun o şartları da, yani herkesin bir hayat döngüsü var. Haftada 3 tane 2 tane konuk bulmak imkansız. Hani bir Evet. tanesini zor bulup o organizasyona dahil edebildiğimiz için dedik ki biz bunu şöyle yapalım. Canlı yayına geçelim. Hem Çok böyle güzel. konuğumuz da işte sen şu an o yaptığın gibi evinden ya da herhangi müsait olduğu bir yerden yayına bağlanabiliyor. İkincisi bu daha interaktif oluyor ve izleyiciler de bunu daha çok beğenmeye başladı. Bir de işin güzel Bir de tarafı, tekrarı da var zaten, izlerler yani hani evet, yani nihayetinde. otomatikman içeriği yüklemiş oluyorsun canlı yayın yaptığın zaman. O yüzden biraz kış döneminde, ama stüdyolu çekimlerimiz devam edecek bu arada. Ama kış döneminde en azından bir sonraki yaza kadar planımız canlı yayın formatında bu şekilde ilerlemek. Umarım Güzel abi, çok güzel. de keyif alabiliyordur. Şimdi Yılmaz Hocam, Buyursunlar. güzel bir konu başlığı belirledik. Hatta şu son bir günde de çok iyi bir örnek var. Şimdi onu da soracağım sana ama şimdi müzikte Evet abi. yeni gerçek tıklanmak diye bir başlığımız var gördüğün üzere. Evet. Şimdi sen bu kariyere başladığından beri aslında manuel dönemde de var olan birisin ve şu anda Hı hı. dijital çağda da var olan, hatta bayağı Evet. içinde olan birisin. Şimdi Evet. İki birincisi döneme de burada, denk geldim. evet, şimdi burada açılışı şöyle yapmak istiyorum ben. Bu tıklanma olayı, yani dijitaldeki popülarite, dijitaldeki pamplanma, insanlara zorla dinletilen şarkılar, yani zorladan kastım bir presle değil ama her yerde karşına çıkan şarkılardan bahsediyorum. Sen şu an dijital çağda müziğin e, nereye doğru evrildiğini düşünüyorsun ve gerçekten parası olanın kazandığı, kar sağladığı ya da parası olmayanın hiçbir zaman sahneye çıkamayacak bir durumu var mı sence? Bir başlangıç yapalım. Sesin gitti galiba. Şu an ses geldi. Evet. Yok, şu an duymuyoruz hocam seni. Kapanmış olabilir mi? Olabilir. Şu an okey mi? Güzel. Okey. Şimdi şöyle bir şey, sahneye çıkma olayı çok, yani her an olabilir, farklı bir şey de, ama dijital olay biraz evet enteresan. Şeye direkt etkisi var tabii ki bunun, hani bütçeyle alakası var açıkçası. Yani hani senin göz önünde olman, insanların telefonuna düşmesi, e, bu Avrupa'da da olabilir, Hakkari'nin bir köyünde de olabilir ya da ne bileyim işte Erzurum'da da olabilir. O insanın telefonundaysan, dinleme listesindeysen, videolarındaysan doğru yerlerdesin ve doğru işi yapıyorsun anlamına geliyor benim için açıkçası. Yani bunu da bence biraz tebrik etmek lazım. Ama tabii ki ister istemez şimdi mesela az önce senin söylediğin gibi buralar dijital platformlar ki bunlar artık çok fazla içerik istiyorlar. Yani Evet. aslında hepsi ortak yapay zekaya bağlı. Hepsinin ortak mantığı diyor ki beni ne kadar önemsersen kardeşim, ben de seni o kadar insanların gözünün önüne çıkarırım. Bunu ister reklam vererek yap, ister içerik üreterek yap, ister soytarılık yap, ister yemek yap, ister şarkı söyle. Ne yaparsan yap. Bir şekilde bunu yap ama beni bu süreçte kullan ve beni asıl lanse et arka planda. Yani onun da adı nedir, lanse edilecek şeyin adı? Spotify'dır, YouTube'dur, işte iTunes, işte Apple Music'tir falandır filandır. Bir dünya şey var işte, Amazon'dur falan filan. Yani
hepsinin de aynı sisteme bağlı olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama iş artık oraya geldi. İster istemez. Ben de mesela şarkı çıkardığımda ilk albümde mesela başarısız olmamın nedeni şuydu. O dijital olmayan dönemden bahsedeyim şimdi. 2013 sonları. Facebook bile belki yoktu yani, öyle hatırlıyorum. Belki de vardı ya da çok az kullanılıyordu, bilmiyorum. Reklam aracı olarak kullanılmıyordu ama. Vardı ama reklam aracı olarak Evet, kullanılmıyordu. biraz daha böyle flörtöz işler. Hani çoluk çocuk ergen birbirine yazsın, yürüsün. Oradan onu eskilerini bulsun, lisedeki arkadaşını bulsun falan filan, Aynen. hatırlıyoruz işte. Katalog Yani- dönemi. Aynen baba. Ama şöyle söyleyeyim. Şey olarak ben o dönem mesela hiç reklam yapamadım. Ulan bütün parayı albüme harcadım. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Meğerse Aynen. işin pazarlama kısmı varmış. Biz bu pazarlama kısmını bilmediğimiz için orada yarım kaldık. İşimiz tutmadı. Bilenler bildi, sevenler bildi ama asıl konu bizi tanımayan ve yani kitle oluşturmaya yönelikti. Bunu oluşturamadık. Bu yüzden de bu platformların bence ben olumlu buluyorum, iyi buluyorum. Sadece doğru kullanıldığını tespit etmek lazım. Ya da nasıl doğru kullanılır sorusunu sorup bu yolda yürümek lazım diye düşünüyorum abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Ee, Şimdi geçen tabii. gün lafını balla bölüyorum. Kayahan'ın çok eski bir programını izliyorduk. Akşam evde Kübra'cığım teşekkür ediyorum. eşimle Evet. oturduk. Böyle bir canlı işte akustik bir program yapmış. Kral TV'de Hı hı. yayınlanmış. Hı hı, O zaman hı hı. herhalde Kral TV'nin genel yayın yönetmeni falan oradaki vatandaş. Ve şunu söyledi. Dedi ki o yetkili, kralın yetkilisi kimse, bize dedi para veriyorlar ki şeyleri dönsün diye dedi, klipleri. Şimdi Klipleri o zaman dönsün diye, evet. onun durumunu anlatıyorum. Bak belki 20 sene önceki hikaye. Biz şimdi dedi İşte benim o dönem. Şimdi dedi şöyle bir karar alıyoruz dedi. Artık dedi bize parayı basanın klibini döndürmeyeceğiz. Bir heyet kuracağız. Müzikalitesi kötü olanları zaten eleyeceğiz. Ondan sonrakiler içerisinden insanların izlemesine göre biz daha fazla belli klipleri döndüreceğiz dedi. Kral TV şu anda battı. Yani Teşekkür ederim. buna geliyorum. Adamlar aslında müzikalite için bir şey yapmaya gayret göstermiş oldukları an itibariyle bu para babaları nasıl bir dümen çevirdilerse ya da sistemler de değişti tabii. Adamlar yok oldu mesela. Yani şu anda hemen sorumu soracağım. Yani şu anda bütün Spotify'da orada burada bir şarkıyı ne kadar pompalarsam o kadar çok millet dinliyor ve bunun çok iyi bir şarkı olduğunu zannediyor. Sözü yani sesi bile olmayan insanların şu anda popüler olduğunu görüyoruz. Buna Evet. Çok güzel bir tespit. Tam oraya geliyordum zaten. Bu arada dediğin gibi o dijital bu büyüdükçe televizyon kanallarının da artık ekranlarda kalma süresi tabii ki azaldı ve Aynen. hiç oldular. Ama güçleri aslında devam ediyor. Ama dijital ortamda devam ediyor. Ama televizyon ortamında devam ediyor. Böyle devam ediyor. Neyse. Şöyle bir durum. Paran varsa abi, paran varsa öndesin. Yani işin açıkçası bu. Paran varsa kendine reklam verebilirsin. Mesela işte bugün Spotify Top 50 listesi. Hı hı. Ya da işte Spotify ne bileyim Hot Hits, sallıyorum kanalların adını, ya da Türkçe pop. Şimdi zaten sen bu kanallara bir şekilde kendini sokabiliyorsan, bunu reklamla başarabiliyorsan, zaten ister istemez algoritma, az önce konuştuğumuz gibi yapay zeka diyor ya, beni önemserseniz ben de sizi önemserim. Aynen. Tabii ki oradaki editörler de var ama belli bir süre sonra editörün bir anlamı kalmıyor. Oraya parayı bastığın anda ilk 5'tesin, ilk 4'tesin, ilk 10'dasın. Bir 10 gün, 15 gün orada kalıyorsun. Orada kalman demek milyonların listesine otomatikman girmen demek. Aynen öyle. İster istemez senin şarkın kötü bile olsa o insanların, atıyorum, bir yolculukta, orada burada bir listeye bastığında dinlenmesen bile çalıyor olman demek. Kafana Yani bu da izletiyorlar yani. aynen öyle. Bu da şimdi doğal olarak stream olarak ya da konser olarak sanatçıya geri dönüyor. Konser zaten aldığın zaman da geçmiş olsun, para kazanıyorsun ve tekrar işine yatırım yapıyorsun. Evet. Şimdi burada sanatçıyı karalamak mı lazım, yoksa kardeş sen de iyi bir şarkı yap, bir yatırımcı bul, sen de işine reklam mı ver demek lazım. Aslında burayı bir ayırmak gerekiyor. İşte Level C5
işte yok Blok 3, yok işte ne bileyim Çakal falan. Ya şimdi çocuklar başarılılar, tamam, kitleleri var. Ama bu çocuklar hiç unutulmasın yani. 3 sene önce ceplerinde hiçbirinin para yoktu yani. Yani, Demek ki bunlara yatırım yapan bir abileri, bir dayıları, bir amcaları, neyse bir yapımcıları, şirketleri var ki çocuklar da bu şekilde bir sayede kitlelere ulaşıyorlar ve başarılı olarak adlandırılıyorlar. Ki ben mesela isim vermeyeyim, bazılarının son şarkılarını dinledim. Yani 5 saniye tahammül edemem o şarkılara, yani yaptıkları işlere, ama bir bakıyorsun ilk üçte Spotify, işte Top 50'de ilk üçte mesela yani. Peki bu Bilmiyorum, orada hocam işte. O zaman da şey editörleri diyorsun, ulan o zaman da şey diyorsun, ya burada bir haksızlık var mı? İşte kime göre, neye göre? Aslında biraz var, biraz yok. Yani Evet. var da ama yok da yani. Çünkü gücüne göre yatırım yapıyorsun kardeşim işine. Kim ne diyebilir? Çünkü evet, orada da evet. bir eser var. Orada da bir eser var. Çıkıyorsun bir mesela festivale, 50 bin kişi var. 50 bin kişi aynı anda söylüyor şarkıyı. Aynen Yani öyle. söylüyor. O zaman bu başarısızlık olmamış oluyor işte. Bir başarı olmuş oluyor. Ama tabii kıskananlar oluyor, işte fesatlananlar oluyor. Dediğim gibi cebinde parası olmuyor abi adamın. Diyor ki ulan sözün meclisten dışarı. Ulan şu ibneye bak diyor. Ulan herif diyor orada diyor dünyasını kurmuş, içinden geçiyor, parayı alıyor diyor aylık. Ya bunlar olmak zorunda olacak yani. Biri mutlu olacakken biri üzülecek, bu hayatın kanunu. Ee, Bir de çok şey üretiyorlar. Çalışkan da çocuklar. Hoşuma da gidiyor yani. Seviyorum. Biraz bazen böyle kızıyorum ama hoşuma da gidiyor yani. ya Sürekli hocam üretiyorlar. Şarkı üretiyorlar yani. bu arada şimdi tabii Radyolarda şöyle bir şey var mesela. Az önceki, özür dilerim. Konu biraz böyle derin. estağfurullah. Mesela kraldan örnek verdiğin için söylüyorum. Evet. Mesela radyolar artık diyor ki eskiden işte bu kurullar vardı sözde. Şarkılara karar veriyorlar. Neye karar veriliyorsa abi şarkı yani yayın yönetmeni beğeniyorsa çalıyor, beğenmiyorsa çalmıyor. Evet, Böyle ya durumlar var. ben o dönemde yaşadım bu bahsedeceğin Sen de hikayeyi. radyocusun, biliyorsun yani, çok iyi biliyorsun. Alem FM'de çalıştın. Alem diyorum, pardon, Viva'da çalıştın Evet. galiba, değil mi? Radyo Viva. Güzel, önemli bir de radyomuz. Yani e, kurullara hiçbir zaman inanmadım ben mesela. Ben 23 yıldır sektörün içindeyim. E, Şarkı söylüyorum. Hiçbir kurula inanmadım nedense. Yani hiçbiri bana inandırıcı gelmedi. Sadece salak rolüne bürünüp aa öyle mi deyip teşekkür ettim, geçtim. Yani benim şarkımı çal ya da çalma. Benim şarkımı bilen biliyor, beni seven biliyor. Ben ona bir emek harcıyorum. Sen benim şarkımı çalmıyorsan zaten, atıyorum Ahmet'i 12 kere çalıp beni hiç çalmıyorsa, bu senin tamamen bir yerden bir ya emir aldığındır ya da onunla daha iyi anlaştığın anlamına gelir yani. Bu Kesinlikle. Ya aslında da genel Ahmet'le duygusal bir bağ vardır. ya da bir şey vardır yani. Şimdi onu söyleme yani, 12 kere o adamı çalacağına kardeşim, o 12 günde atıyorum 12'den 2 tane çıkar, 10 tane çal da o 10 taneyi de atıyorum ne bileyim bir yenisini çal, bir arkadaşı çal, birini çal. Şu an nasıl düzen bilmiyorum ama ben yani genel konuşuyorum. Bir yılların şeyini konuşuyorum yani. Peki Artık bu hocam, kurullar yok. Artık şeye bakıyorlar. Çok özür dilerim, noktalıyorum. tamam. Artık Spotify ilk ona bakıyorlar, radyolar ya da başkaları. Kim diyor Spotify ilk 50'de kim var? Semih Cenk var. Tamam, Semih Cenk'e hemen gireyim diyor. Haklı olarak. Bu sefer diyor ki ulan Semih çocuk dinlenmesi 3 milyon, 5 Tabii. milyon. Aylık streamleri bilmem neleri yani, anladın mı? 100 milyon, 50 milyon. Bu sefer radyoya da diyemiyorsun ki kardeşim sen yanlış değerlendirme yapıyorsun. Hayır diyor, nasıl yanlış? Ya, manyak mısın? Al diyor sana tablo kardeşim diyor yani. Al sana veri diyor yani. Şimdi o Doğru. zaman buyursunlar. Orada hatta ben kendi şeyimi söyleyeyim. Ben 2 sene radyo programından sonra single çıkarttım. Ben single'ı çalıştığım radyoda çaldıramadım abi. Evet, oluyor yani, böyle şeyler oluyor abi. O yüzden dediğim gibi sektörün içinde birazcık şey olmak lazım. Güçlü bir karakter olmak lazım. Hem özgüvenli bir insan olmak lazım. Hem yaptığın işin ve ekibinin gerçekten çok iyi, çok özel insanlar olması lazım. Şarkının gerçekten çok güçlü olması lazım. İşte danışmanlarının vesaire vesaire, dediğim gibi iş ekibe, en önemlisi de paranın gücü olması lazım. Ama bak ben sana Bu bir şey söyleyeceğim. Bütün yaz gerçekten bazı melodilerin ve tınıların
Ki ben çok müzik dinleyen bir adam değilim yani. Çünkü Hı hı. arabada işim olmadığı için radyo Hı. dinlemiyorum. Radyo dinlemeyince oturup da vakitsizlikten Spotify falan da dinlemediğim için duyduğum şeyler beni gerçekten etkiliyorsa aklımda kalıyor, etkilemiyorsa uçuyor gidiyor. Hı hı. Senin mesela en son şarkın abi bir yapıştı, tamam mı? Bak yemin ediyorum ağzıma sıçtı lan. Oturuyorum başlıyorum onun melodisini söylemeye. Lan nereden geldi? Demin radyoda duymuşum. Bak bir sürü şarkı dinlemişim. O kalıyor aklımda, tamam mı? Yani müzik kalite gerçekten var, hala var. Yani bu Var öyle. elleri barayı basarak da kafasına sokamazlar bu kadar insanların diye düşünüyorum. %100. Gerçekten. Bunu Yok, seni bir yere kadar. Beni bak gerçekten son böyle 2-3 aydır görenler ıslıkla ben bunu tekrarladığımı görüyorlar. Samimi söylüyorum yani. Sorsam böyle 50 kişiye diyecekler yani. Bu adam sürekli bu. Neden? Tabii ki sadece seninki değil ama arada olanlardan biri. Yani demek ki doğru bir şarkı bu. Şimdi buna o zaman para %100. basmaya gerek yok demek ki. Anlatabiliyor muyum? Ağzına yapışıyor zaten birilerinin yani. İşte bunu değerlendiren güruhun diyeyim ya da Evet. kurumların aslında aynı mantalitede gitmesi lazım. Dijitalde mesela YouTube, Spotify nasıl aynı kafadaysa radyoların da yayın felsefelerinin bence biraz değişmesi lazım ya da yayın yönetmenlerinin ara ara zaman zaman yer değiştirmesi lazım. Hı hı. Çünkü ismi lazım değil. Bir radyo yönetmeni mesela benim şarkımı çalmıyor. Kırmızı listedeyim. Neden? Karım ona klip çektirmedi diye yani, anladın mı? İkimiz de o radyoda blacklistiz. Olaya bakar mısın yani? Hani Olaya nerenle gülersin yani? Hangi uzvunla gülersin buna yani, anladın mı? Şimdi Evet. sen orada oturuyorsan, o koltukta oturuyorsan bir kere sanatçı gözüyle değerlendireceksin karşısındaki insanı. Bir kere sosyal ve kişisel hırslarını bir yana bırakıp, Aynen. kişisel durumları bir yana bırakıp diyeceksin ki ya bu adam emek veriyor. Bunlar gece gündüz çalışıyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar, bilmem ne oluyor, yeri geliyor, anladın mı? Bir dünya emek var, işin içindesiniz falan. Bunları değerlendirip senin benim şarkımı çalman ya da çalmaman lazım. Bak, çalmamanı da koyuyorum işin içine. Evet. Yani benim şarkımı çalacaksın demiyorum. Çalman ya da çalmaman lazım. Çünkü senin işin gereği adaletli olman lazım. Karaktersiz olmaman lazım. Ya ama sen karaktersizliği seçiyorsun. Bu da önemli bir şey. Buna da saygı duyuyoruz yani. Bu da bir başarı, bu da bir mahiyet yani. İnsanlar Öyle. kişisel yani son dönemde şimdi aslında çok güzel bir yere parmak bastı Burak Hoca. Viral olan şeylerin, yani bu senin söylediğin aslında çok kişisel bir hikaye. Yani o arkadaşın yaptığı kişisel bir duyguyla yaptığı bir şey. O da onun profesyonel olmadığını gösteriyor bir yerde. Onu söylüyorum yani. Orada duygusallığa gerek yok. İş yapıyoruz yani orada. Çünkü Yani farklı bir sen şey. Kitle. Türkiye'nin bir numaralı dinlenen adam olsan çalmayacak mıydı mesela? Seve seve çalacaktı. İşte ben de Yani buradaki esnekliğe tahammül edemiyorum abi işte abi, yani. ona sinir oluyorum işte. Şimdi mesela konuşu gitmişim, ben Kenan Doğulu'dan şarkı almışım. 32 sene sonra Türkiye'de ilk defa bu şarkıyı biri söylemiş. Müzikal açıdan konuşuyorum. Vatandaşın umurunda olmaz. Önemli değil. Ama müzik Aynen. dünyası açısından önemli bir şey bu. Kült bir eser. Türkiye'nin starı Kenan Doğulu yepyeni melodilerle şarkıyı modernize etmişsin. Tam işte radyo formatına uygun, gün içinde dinlenebilir, akşam üzeri dinlenebilir, beach'te dinlenebilir. Pardon. Yani işte fresh bir şarkı, neşeli bir şarkı, happy bir şarkı. Sen böyle değerlendirecekken işin içine tabii ki şeyleri koyarsan, kişisel durumları koyarsan yanlış bir yere gitmiş oluyor. Bizim emeğimize yazık oluyor. Benim önümü kesmiş oluyorsun. Hakkımı yiyorsun benim. Sen benim hakkımı yiyorsun. Yani anladın mı? Ben de senin hakkını yerim bir gün yani. O Çok yüzden çok katılıyorum sana. evet abi, hak yiyorsun yani. Böyle bir şey olamaz. Hiç böyle bir şey olamaz. Çok ayıp. Bunları doğru yapan çok özel ve kurumlar var. Yanlış yapan kurumlar da var. Hepsine saygı duyuyorum ama kurumlar kalıcıdır. Kişiler geçicidir. O yüzden hepsine, bütün radyolarımız bizim kalbimizin ortasında. Onlarla alakalı hiç problemimiz yok. Ama içindekilerin egoları tabii olabiliyor, olmayabiliyor zaman zaman. Hocam şirket Hepsine de saygı duyuyoruz. tabelalar dediğin gibi esastır. İçinde Aynen çalışan öyle. temsilciler bugün vardır, yarın yok. Geçicidir. Sadece Aynen biliyorsun öyle. Türkiye'de birçok mecrada aynı durumlar var ki biz Tabii. bile bunu yaşıyoruz dönem dönem. Ben kendi kariyerimde de bunu çok yaşadım. İşte birilerine bir şey vermediğim için ya da birilerine
gülücük atmadığım için emeğimizle, hakkımızla, hukukumuzla yaptığımız şeyleri kitlelere ulaştıramıyorduk eskiden. Aynen Bunlar, öyle. Aynen öyle. şimdi burada bak ekranların karşısında bunları anlatıyoruz. Şimdi engelleyemiyorlar. O zaman engelliyorlardı. Tabii. Yani niye? Çünkü para kazanma, senden para kazanamayacağını düşünüyordu belki de. Hani ya ben bunu yayınlayacağım ama bu heriften bir şey olmaz. Boşu boşuna uğraşmayalımdı. Çok net bir örnek vereceğim. Kulakları çınlasın. Mert Erdoğan bize konuk oldu. Radyo Trafik radyo Evet programı. Mert hocam. Sevgili arkadaşım. Ertesi gün benim şarkımı programında çaldı. Ertesi gün. Sağ olsun tekrar senin nezdinde de ona teşekkür ederim. Demek ki olabiliyor hocam. Herhalde Süper. abicim ya, olmaz olur mu ya, bu kadar basit zaten. Ben bunu söylemeye çalışıyorum zaten. Yani şeye gerek yok abi. Herkesin gönlünü alın ya. Yani Evet. bizim ülke gibi yaşamamıza gerek yok. Anladın mı? Yani Evet. adam evine bir rahat gitsin, bir yüzü gülsün, ziline bassın, kapısının ziline, ya da arabanın kontağına bassın da, sanatçı için söylüyorum. Kendini duysun ya. Sabah bir 7.30'da bir 8'de duysun bakayım kendini. Nasıl bir duyguymuş, nasıl bir şeymiş. Emeği var. Tamam, kötüyse zaten gerçekten halk bunun zaten notunu, puanını veriyor. Abi onu dinleyici Vatandaş versin. ve bir sistem veriyor yani puanı. İsteriz. Evet. Aynen öyle. Ben de sürekli şarkı çıkarıyorum. Kötü yaptığım şarkı var mı? Var. Ama ben onu seviyorum. Kendim için yaptığım işler var yani. Bunun değerlendirmesini tabii ki dinleyiciler verecek. Ama bunu kasıtlı olarak bilerek yapmaları da birazcık üzücü oluyor. Yılmaz hocam bir şey soracağım sana. Ya Burak hocam sana da soruyorum aynı soruyu. Ya dünyada bütün sektörlerde medyatik olması gerekmiyor. İyiler ve kötüler yok mu abi? Ya bugün Evet, var. bir formata Netflix'e falan girdiğinizde çok rezalet projelere denk geldiğiniz olmuyor mu? Yani ben aşırı geliyorum hem de. Aşırı fazla hem de Abi ya. sen niye radyoda en iyilerini bulmaya çalışıyorsun ki? Bırak daha kötüleri de çalsın. Dinleyici Evet. karar versin bunun iyi kötü olduğuna. Hatta bir şey söyleyeyim mi hocam? Bu dinleyici bunların elemesini yaptığında işte gerçekten o zaman başarılı insanlar havada kalırlar. Doğru söylüyorsun. Orada o pastanın etrafında oturan 8-10 kişi belirlemesin bunu. Halk belirlesin. Bunun yani İş biraz artık oraya. Sen şimdi şunu yapıyorsun. Ben hizmet ediyorum kardeşim. Ne yapıyorum? Ben şarkı söylüyorum. Ya da işte film çekiyorum. Neyse bunu insanların önüne koyuyorum. Bak bu bir ticarettir. İlla mal satmana gerek yoktur. Ben bir ürünü yaptım. Nedir abicim? Bu şarkı. Buyurun. Beğenmiyorsanız bir kere dinlersiniz. Bir daha dinlemezsiniz. Şimdi Aynen öyle. bunu dinleyici karar verir. Bunu oradaki adam karar veriyorsa zaten geçmiş olsun yani. Çok şükür ki dediğim gibi artık böyle veriler var. İşte sanatçı sayfaları var. İşte Spotify'ın işte Evet. verisi var. Hangi ülkede çok dinleniyorsun, nerede azsın, YouTube'da da var aynısı işte falan filan. Artık tabii bunlar geride kaldı. Dediğim gibi. Mesela viral olaylar var. Virallikten bahsetmiştim mesela. İşte bunların etkileri var. İçerik üretmeyle alakalı. Bazı işte ürettiğin içerik özeniyorsun. Bin tane hikaye uyduruyorsun falan filan. Ulan diyorsun bu kesin izlenir. 200 kişi falan izliyor misal. İğrenç bir şey yapıyorsun abi. Ama senin şarkını patlatıyor mesela. Acayip enteresan bir olay yani. Aynen. Nasıl oluyor? Nasıl dönüyor? Bir sorum var benim sana. Bu şimdi son geçenlerde bir iş için bir makale okudum. Şey anlatmış adam. Müziğin diyor bir algoritması var ve bu algoritmaya uyanlar işte bu dijital platformlarda da insanların kafasında da daha fazla yer elde ediyor. Ve o hani algoritmanın da algoritmayı da daha doğru kullananlar işte yani para basmayanlardan bahsediyoruz. Gerçek Tamam. sanatçılardan bunların daha çok popüler olduğundan bahsediyor. Sen bir müzisyen olarak böyle bir algoritmanın farkında mısın yoksa Allah vergisi Tabii. abi diyor musun? Yok her şeyin farkındayım. Bu arada ben para basma konusu var ya, hani reklam diyelim ona. Evet. Ben ona karşı değilim. Ben okey yapsınlar zaten. Evet yaptığın bir şeyin tanıtımını yapman kadar normal, doğal bir şey yok bu arada. Yani ama bunu işte sahte yapanlar var. Evet. Bir de orijinal yapanlar var. İşte sahte yapan da işte bir şekilde başarılı olmuş oluyor. Eskiden mesela şey vardı. Bir günde 1 milyon. İkinci gün oldu şarkı 1 milyon. 2 milyon. Üçüncü gün 3 milyon. Ya hayal ediyorsun böyle. Ulan diyorsun bir yer ayarlı. Bir araziye diyorsun 1 milyon kişi koy diyorsun böyle. Mesela düşün abi, bir arazi.
1 milyon kişi var ve onlar bir gün içinde seni dinlemiş. İkinci güne geçiyorsun. Yanına 1 milyon kişi daha koy. Ama Savaşa bu, gitmek Çin'i alırız yani. abi yemin ediyorum yani. Haçlı ordusu bilme Osmanlı falan o kadar 2 milyon kişi savaşmamıştır ya. Hocam bir Demek de demek istediğim- ki bu şarkıcılar yani parti kursa demek ki o 2 milyon 3 milyon kişi. Tabii canım koptuk ya. Önceden ucuzdu bu 1 milyonlar günlük YouTube işte günlük 1 milyon. Şimdi 70-80 bin lira 1 milyon atıyorum YouTube bir ekran verme izlenme klibine. Evet. Ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Son 4-5 yıldır falan öyle reklam hiçbir şey yapmıyorum. Bak hiçbir getirisi yok çünkü. Ne maddi getirisi var ne de ki sana böyle bir saçma sapan bir getirisi. Hiçbir getirisi yok yani. Kendini tatmin ediyorsun canım. O öyle bir şey. Aynen öyle. Bir algı oluyor işte. Bunu yapanlar zamanında kazanmış oluyor falan filan. Doğru zamanda doğru yerde yapıyorsan kazanıyorsun abi. Sana çok kitabın ortasından bir soru soracağım. Bugünün çocukları, yarının Yılmaz Tanerleri olacak çocuklar nasıl bir gelecek bekliyor onları Türkiye'de? Güzel soru baba. Baba. Vallahi abi ülkemiz yani ben global birazcık da biliyorsun ben iç siyaset dış siyaset ikisini birbirinden çok ayırıyorum. İç siyasetimiz yıllardır zaten bu çorba gibi kaynıyoruz yani hiçbir zaman değişmiyor. Şu dönemde daha da enteresan günler geçiriyoruz. Ama dış siyasette biraz daha böyle Türkiye'nin açıkçası evet zaman zaman şey hissediyorum araya köşeye sıkıştığını hissediyorum ama genelde güçlü olduğunu hissediyorum ülkemizin. Tabii bu 10 yıl içinde ne olur? Ortalık bir karışır mı? Karışmaz mı? Genel bir bölgesel bir savaş çıkar mı? Çıkmaz mı bilmiyorum ama benim gibilerin tabii ki ya bizim gençlerimizin, kardeşlerimizin hiçbirinin umutsuz olmaması lazım. Yani biz de dahil biz de genç insanlarız nihayetinde şu anda yani. Hani umutsuz yaşamadan da olmuyor baba. Bir şekilde burada görev ailelere düşüyor tabii. Ebeveynlere, anne babalara düşüyor. Çocuklarını böyle güzel, vatanını, milletini seven, bayrağını seven, Atatürk'ünü seven, etnik kökenini ayırmadan, sen şusun, sen busun bilmem ne demeden hepimiz aynı ülkenin vatandaşıyız diyerek sevdiren bir aile yapımızın oluşması lazım. Bunun devam etmesi lazım. Ahlak düzeyinin hep stabil böyle bir yerde olması lazım. Yani hep böyle vasat, dengede olması lazım. Ne altında ne üstünde. İkisi de o zaman şey oluyor böyle bir hemen itiraz mekanizması insanlarda böyle çalışmaya başlıyor ki çok eleştiri yaptığımız bir dönemdeyiz. Ben de X'te kendimi durduramıyorum yani zaman zaman. Her şeye cevap veriyorum. Ama işte içimde bir isyan şeyi de var. Bir de biz aynı jenerasyon diyeyim. Ülkemizi çok seviyoruz yani hani eğitim sistemi çok vatan sevgisiyle büyütüldük. Atatürk sevgisiyle büyütüldük. Eğitimimiz öyleydi. Öyle eğitim aldık. Annemiz babamız bize. Ben de bir eğitimcinin çocuğuyum bu arada. Yani hani hep öyle olduk. Bu ülkenin nasıl ne badirelerle bu hale geldiği de belli. Birçok devlet büyüğünün işte kanı akmış, savaşmış, o olmuş, bu olmuş. Alparslan'dan beri geliyor yani. Bugüne kadar geliyor yani mevzu. O yüzden gençlerin bu kalıplaşmış duygu içerisinde üretime ve çalışmaya devam etmeleri gerek diye düşünüyorum. Onun dışında aklıma çok fazla bir şey gelmiyor abi yani. Peki şimdi onlar çok tabii şu anda şeyle büyüyorlar. Şimdi bu iki yolu var aslında ama Evet. şimdi bir tanesi bugün konservatuvar okuyan milyonlarca çocuk var bu ülkede. Evet. Hepsi ileride çok başarılı sanatçılar olur. Umarım da ülkemizi hem yurt dışında temsil ederler. Hem bu ülkede bizlere hala iyi soundlar, kaliteli işler dinletmeye devam ederler. Şimdi bir taraftan da bunun başka bir yüzü var. O da şu. İnanılmaz bir hızlı tüketim var sosyal medyada. Yani bir videoyla işte geçen gün Burak hocamla konuşurken mesela Rıza Tamer örneğini verdik. Anlamsızca bir yükseliş, anlamsızca bir popülasyon. Yani anlamsızcadan kastım şu değil, yanlış anlaşılmasın. Arkadaşın yaptığını küçümsemiyorum ama şimdi yıllardır evet bir anda böyle güm diye yukarıdan aşağı bir şey düşüyor karşımıza ve
biz sadece ne oluyor lan oluyoruz böyle. Bir dakika yani. O da aynı şeyi diyordur, emin ol. Yani Diyor zaten canım. şimdi bu Ne kadar oluyor lan diyordur o da yani. evet, bu kadar kolay, ben hatta hep şunu savunuyorum. Bu kadar kolay olmamalı. Ne yapıyorsan, bu hayatta ne yapıyorsan, çivi bile çakıyorsan 10 kere parmağını delmelisin hocam. Evet. Yani şimdi bir taraftan da bu çocukların önüne konan böyle bir manzara var. Evet. Abi çocukların önüne konan başka manzaralar da var. Yani en son biliyorsun o manzaralara ülke dışına çıkma yasağı getirilmiş. Manifestten Yani bahsediyorsun değil mi? ya isimler önemli değil. Yani sonuçta orada bir hikaye yaratılıyor. Ya o çocuk Yani şarkı söylemek bir grupla, şimdi bak Amerika'da da bunların örnekleri var bu yarışmaların, tamam mı? Bunlarda gerçekten insanların tamam playback yaptığını anlıyorsun ama canlı söyledikleri zaman da en azından playback'in yarısını kadar söyleyebileceğini görüyorsun onların. Yani doğru eğlenmiş oluyorlar. Sen burada bir grup oluşturuyorsun. Pompala 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 tamam mı? Bıraktık sesini mesini falan, sonra bir de başka şeyleriyle. Doğrudur yanlış. Bu arada yani onlara böyle bir şey yapılması yanlış. Yani kesinlikle insanlar sahnede istediklerini yapsınlar. Yani bu yapılan konusunda değil benim söylediğim. Tamam mı? O başka bir mevzu. Ama müzikalite olarak yani bir şov var işin içinde ama müzik var mı dersen yok. Ve çocuklara bir anda böyle lang diye bir şey empoze ettiler. Hani sahneden sahneye koşturuyorlar aynı Rıza gibi. Anlatabiliyor muyum? Onlar da ne olduğunu şaşırdı bana kalırsa. Daha genç, çok gençler. Bir anda böyle Türkiye'nin her yerindeler. Anlatabiliyor muyum? Konserden konsere koşuyorlar. evet. İşte milyonlarca izleyicileri var falan filan. Sonra işte konser yapıyorlar. Bazıları 18 yaş altı, bazısı 18 yaş üstü. Belki birinde başka davranmanın daha normal olduğunu falan. Yani Ya abi bunu ben biraz karşıyım bu işe yani. Artı 18 konser ne demek? Ben onu anlamadım. Artı 18 ne demek? Onu ben de anlamadım ya. Ne oluyor? Tangayla yani şimdi bak. oluyor. O Konserde içki oluyor. Manifest grubundan bahsediyoruz. Şimdi ben direkt gireyim dalayım böyle. Manifest grubundan bahsediyoruz. Orada hatta dansçılardan biri benim de eski Yalnız Uyuma klibimde dans etmiş arkadaşlardan biriydi. Enes, onların hepsinin hocası Enes Abdullah, çok severim. Kardeşimdir. Şahane bir dans okulları var. Müthiş dansçılar. Edis'e de dans ediyorlar. İşte başka sanatçılarla da dans ediyorlar. Prodüksiyon muhteşem zaten. Onların yeteneklerine hiç kimse laf edemez. Ama şuraya geliyorum. Bu kızların yapımcısı kim? Yapımcısı kimle muhatap oldu? Bu şarkılar yapılmadan önce. Bu projeyi kim ortaya çıkardı? Üst akıl kim yani? Onu bulmak lazım. Yani atıyorum işte Ahmet yapımcının adı. İşte sallıyorum. Tolga'ydı galiba burada. Hypers diye biliyorum. Yani bu arada kötü bir şey de söylemek, yani şey değil. Kafamdakileri yorumluyorum sadece. Herkesin yaptığı iş kendine. Yani kimlerle muhatap oldu? İşte burada ben birazcık böyle, çünkü arkada markalar var. İşte Coca-Cola var, Burger King var, işte bilmem ne var. İşte sapıkça dediğim gibi artı 18 sapıkça demeyeyim de uygunsuz figürleri olan dans şovu diyeyim daha doğrusu. Bunların hepsi böyle ne bileyim bende farklı bir yere işaret ediyor yani. Hani yani şöyle şeyler düşünüyorum yani, anladın mı? Biraz böyle arkada bir kültürü bu. işte Yani, Gülşen'in son dönemlerde işte kılığı, kıyafeti, sanatı, her şeyine hastayım ama işte Hande Yener'in son zamanlardaki korkutucu kostümleri, tırnakları falan. Bir lobi var. O lobiye de selam çakıyorlar muhtemelen. Onlar da oradan fonlanıyorlar. Şimdi demek istediğim bu. Burger King şu anda bir İsrail markası, Yahudi markası. İşte Coca-Cola dediğin şey aynı şekilde. Bunların bir şekilde lanse edilmesi lazım. Nasıl lanse edelim? Ya işte bir grup kuralım. evet. Bir şey yapalım. O kişi işte yapımcısı Tolga Senol. Sallıyorum bu arada. Belki bunların hiçbiri olmamış olabilir yani. Öyle konuşuyoruz yani. Ama şeyi hissediyorum. Burada bir şey var. Bir lobiye hizmet var. Üçgene hizmet var birazcık böyle burada bir. Onu hissediyorum. O hizmetten de gelen bir kaynak var. Onu da arka planda yapımcı kendi kısmını alıyordur. Diğerini de organize ediyorlardır. Çocuklara konser yazıyorlar. Yani burada aslında en suçsuz olan kişiler sahnedeki sanatçılar. Aynısını bak savunuyorum. Tamamen aynısını. O çocuklar evet. ne olduğunu şaşırıyor. Yani kendilerini
Oldum zannediyorlar, anlatabiliyor muyum? Halbuki yani kendileri dışarıdan izleseler, içinde de olarak orada olmayı tam hak etmediklerinin farkında olmaları gerekiyor. Aynen baba. Çünkü şey var yani onların ne bilir bilmem nesi falan. Belki bilen vardır da daha yaş olarak çünkü şeyler küçükler o yüzden diyorum. Bu da işte Burger King ne bileyim onların küçük küçük şeylerini yapmış. Bebek işte şeylerini yapmış, maketlerini yapmış. İşte çocuk menüsü alanlara onları veriyor falan. Ya ülkemizde de şimdi bir şey diyemiyorum abi. Yıllarca Yahudisi var, Ermenisi var, Lazı var, Kürdü var, Türkü var, Çerkezi var. Her millet birbiriyle aynı sırt sırta vermiş, yeri gelmiş savaşmış, yeri gelmiş birbirinden nefret etmiş, yeri gelmiş o olmuş, bu olmuş. Aslında bizim eski siyasetçilerimiz hep ulusa seslenişte şey yapardı, sevgili vatandaşlarım diye seslenirdi. Sevgili Kürt kardeşlerim ya da sevgili Çerkes kardeşim ya da sevgili Yörük, Toros Dağları'ndaki Yörük kardeşim diye seslenmezlerdi. Sevgili vatandaşlarım birleştirici bir kelimedir çünkü. Diğeri biraz bölücü bir kelime oluyor. Ayrıştırıcı diyeyim daha doğrusu. Yani şimdi bu insanlar da bu ülkede yaşıyor. Yedi ceddi bu ülkede doğmuş, yaşamış, devam etmiş, ölmüş, hala buradalar. Şimdi bu adamı da bu vatandan kovamazsın. Aynen. Güneydoğu'daki adamı da kovamazsın. Toroslardaki adamı da kovamazsın. Hepsi burada yemiş, içmiş, büyümüş. Şimdi bir yere de hizmet ediyorlar. Bunun içindeki yaşayan insanlar da bu sektörde ya zengin olmayı, bir an önce zengin olmayı tercih edecekler ya da benim gibi yaşayacaklar. Diyecekler ki kimseye biat etmeyecekler, minnet etmeyecekler. İnandıkları şeyler doğrusunda üretecekler, hayatlarına devam edecekler. Çünkü kısa yoldan zengin olma ya da kolay yoldan para bulmanın ülkemizdeki kadar Avrupa'da kolay olduğunu zannetmiyorum yani. Türkiye'de para kazanmak çok kolay. En kötü bir limonu alırsın 50 kuruşa, pazarda 75 kuruşa satarsın, 25 kuruş para kazanırsın. Yani iş birazcık zeka işidir. Burada da Manifest grubunun alakalı dediğim gibi çocuk yapımcıları Tolga tebrik ediyorum. Zeki bir çocukmuş. Büyük bence güzel bir para aldılar. Parayı da hem kızlara harcıyorlar hem de kendi prodüksiyonuna harcıyor. Orada da işte dediğim gibi arkada bir Yahudi lobi olabilir. Bir işte Siyonist bir lobi olabilir. Biraz açık konuşuyorum ama artık YouTube'dayız yani sıkıntı yok. Bunlar da insanların dediğim gibi seçenekleri. Bizim kanalı kaparlar, boş ver ya, ne olacak? Baba sıkıntı yok. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Bunlar Hayır, şaka yapıyorum yani bunları yapan evet anlıyorum. Yani bunları yapanlar çekinmiyor da biz anlatınca bir şeyden çekinmek zorunda değiliz yani. Ama Aynen öyle. biz de artık yılların kurduyuz yani. Bir baktığımızda neyin senaryosunun nasıl geliştiğini görüyoruz. İnşallah ben bu arada çok böyle gruplu şeylere çok açığım, çok severim. İşte eskiden bizim işte şey vardı. NSYNC diye işte Justin Timberlake'in grubu vardı. İşte Türkiye'de kızlar vardı. İşte Hepsi grubu vardı falan. Ben o yaşanacaksa o şarkıyı ilk söyleyenler vardı. Ya, isimlerini unuttum şimdi. Ben seviyorum böyle şey işleri. Hani grup işleri, koreografiler. Işte. Evet abi. Danslar, manslar falan çok keyifli oluyor ama abi biz de Türkiye'de yaşıyoruz baba ya. Biraz işte maalesef olmuyor. Bizde twerk olmuyor kardeşim. Yani twerk olmuyor ya. Bunu O yüzden yani totosunu duvardan ayırmayan bir milletiz. O yüzden bize evet. twerk Ya biz bakarız, ederiz, izleriz, açarız, indiririz, download yaparız fark etmez. Ama bir ahlak, bir kültürümüz var. Biz Amerika değiliz yani. Biz bir yani de oradaki Yunanistan ya da başka bir yer olamıyoruz. faz olmasının, ateş çıkmasının bir sebebi de şimdi piyasaya yani insanlara pamplanan şey kızların yaşının küçük olduğuydu ya hep. Hı-hı. Bunun akabinde böyle bir sahne performansı olunca bence orada bir maraz çıktı. Zaten her halükarda da şu anda Türkiye'nin en çok konuşulan sanatçıları oldular yani bir yerde. Onlara yarıyor mesela şu anda. Yani anlatabiliyor muyum demek istedim? Yurt dışına çıkış yasağı vermişler. Çok umurunda olduklarını düşünmüyorum yani. Ne olacak ya? Bir şey olmaz Aynen. ya. O yasak da kalkar. 3-5 ay sonra kalkar. Çünkü dediğim gibi o çocuklar sahnede işini yapan, bu böyle yapacaksınız kızlar denen tipler yani. Hani kızlar böyle dans edin. 2-3 tane rapçiyi de geçenlerde içeri atmışlar. Adamlar da elinde silahlarla saçma sapan klip çekmişler. Anlatabiliyor muyum? Yani o da yanlış, bu da yanlış aslında. Yani toplumsal bak sanatçının şeyi gitti. Şimdi bak demin çok güzel bir noktaya değindin. Dedin ki adamlar ne diyorsa tepeden bu kızlar onları yapıyor. Tamam mı? Tabii. Bir sanatçı sahneye çıktığı zaman şunun farkında olmalı.
ben karşımdakilere bir mesaj veriyor. Tamam mı? Yani bu mesajda kaliteli olmalıyım. İşte ne bileyim belli değerleri korumalıyım. Şarkı sözlerinde de zira böyle yapmalıyım gibi bir değer yelpazesi olmalı sanatçının. Şimdi Evet, sanatçıya mutlaka. sen bunu yapacaksın deyip o da hayır ben bunu yapmam diyemiyorsa burada bir yanlış var. Anlatabiliyor muyum? O zaman Hı hı, çocuklar hı hı. içeri atılır. Silahlar olanlar içeri yapılır falan da. Bak sana kimse gidip de şimdi 2 tane yanına adam koy twerk yaptır dese yapacaksın mı? Yani Yani evet evet. Ama buna Türkiye'de hizmet eden sanatçılarımız var. Görüyoruz. Aşikar yani. Direkt görülüyor. Gösteriyorlar zaten. Yani yapıyorlar. Aleyna da biraz bulaştı. Sonra korktu herhalde. İşte sembolik hareketler falanlar filanlar yapıyordu konserlerinde. İşte yok şeytan meytan bilmem ne göz falan bir şeyler. Herhalde korktular. İşte bu Puff dedi Amerika'da bizim Ebru var. Ebru Keskin. Hatta konuşalım bir gün yayına bağlansın. Ebru Tabii. Amerika'dan bu yüzden kaçtı yani. Bu işte skandal olaylar. Onlar yani tehdit edilmiş bir kız. Onlarla Timbaland'larla falan çalışmış. Puff Daddy'lerin yanında olmuş. Gel bizle ol deyip vaat edilmiş ama korkarak Türkiye'ye geri dönmüş bir sanatçı arkadaşım. Ebru Keskin anlatsın size yani. niye korktu? Hala işte bu şey satan durumlardan dolayı yani hani He. satanist durumlardan dolayı buraya girersen çıkamazsın kardeşim diyor yani. Gözleri tamamen kapalı. Tom Cruise nasıl tehdit edildi? Bunu birine anlatırsan ailene ya da başkasına diye. Gözler tamamen kapalı filmini hatırlayın ama. Aynen öyle. Hocam birazdan alnımızda sniper kırmızıları gözükmeye başlamadan Bir de sen açık havadasın bak. İlk sen gideceksin onu bil ya. şimdi bak Neslihan Hanım çok güzel yazmış. Ben de Yani bir yandan priz arıyorum bu arada. Bir yandan şarjım %5. Dur onu çözeceğim. Ben de rahat rahat çaktırmadan çözeceğim onu. toplum olarak 10 asla dakika dayansın yeter zaten ya. Senin de sonuçta bütün geceni öldürmeyeceğiz yani. Eyvallah baba. toplum Ama olarak Neslihan Hanım'ın yorumunu okuyalım. Toplum olarak asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu nasıl bir örnek olma şekli çocuklar izliyor. Sizi bu kadar açılmadan da güzel işler çıkartabilirsiniz. evet doğru söylüyor Neslihan Hanım. Yani şunu söylüyor. Diyor ki biz Türkiye'yiz kardeşim. Biz Amerika'da olsak senin yaptığın hareket bize batmayabilir. Yani çünkü Afrika'da mesela çocuk kabilede daha 3 yaşında çocuğa twerk yaptırıyorlar yani. Çünkü batmıyor ona. Orada adam tahrik olmuyor. Onu hani harmandalı oynuyor gibi seviyor o çocuğu yani orada anladın mı? Batmıyor kültür olarak. Bizde olmuyor baba şimdi evde oturuyorsun çoluk çocuk yerde araba kamyon sürüyor. Bizim Türk klasik ev halkını baba çay içiyor falan. Olmuyor abi olmuyor. Çünkü biz bir de şeyiz böyle kabulleniriz hemen. Bu kızlara yanlış yaptırılıyor diyen olabilir. Bilmem ne diyen olabilir. Ben Manifest grubunu eleştirmiyorum. Manifest grubuna bu direktifleri verenleri eleştiriyorum. Aynen onu yapıyor. Onu söyleyeyim. Bazı sanatçılar da bazı işte eleştirmenler, köşe yazarları, yazarlar olayı farklı yerden değerlendiriyorlar. Aslında onlar da biliyorlar değerlendirmesi gereken yerleri ama biraz gündem olsun diye farklı yerlere girip çıkıyorlar. Kızların bir suçu olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi bunu fonlayanlar, akıl verenler bu işin asıl sorumlusudur deyip şeyi kapatıyorum. Hocam istiyorsan Manifest konusunu kapatıyorum. aynen, Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım. sana bir şey vereyim. Sen de orada şarj işini hallet istiyorsan. Mola mı? Kapanmadan. 1 dakikalık. 1 dakikalık mola. 1 dakikalık Tamam. mola vereyim sana. Tamam. Çok iyi olur. Tamam. 1 dakika sonra alıyorum seni tekrar. Tamam. Şimdi Okey hocam, geliyorum. tamam. Şimdi Bu arada bir şey söyleyeceğim, misafirlikte biliyorsun. Onu da çok öldürmemek lazım. yok problem değil. ya. Yok. Ha. Yılmaz hocam bize geldiyse o zamanını bilir. Zaten şu an 48 dakika oldu. 1400 kişi izliyor. Arkadaşlar yorum yaparsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Yılmaz Taner bize aslında bizim bilmediklerimizi anlatmıyor ama bir sanatçının gözünden bu konuları anlatıyor. Çünkü her gün sabah uyandığımızda bize bir şeyler izletiliyor ya sürekli. Bu izletilen şeyleri herkes farklı yorumluyor. Kimisi diyor ki ya işte ahlak kalmadı, komaya girdik. Kimisi diyor ki kardeşim sahnede her şey mübahtır. Yani şimdi siyaset sahnesinde de aynı şeyleri görüyoruz işte. Bir anda kitap kalkıyor, herkes kafasına göre davranıyor. Biraz Türkiye son dönemde gücü olanın, hatırlıyorsan konuştuk bunu hocam, gücü olanın direksiyonu kullandığı bir zamana denk geldi. Şimdi bir taraftan insanlar
konservatuvarlarda, okullarda eğitim almaya çalışırken, ki bizi biliyorsun, biz eğitim diye bağıran iki tipiz yani. Hani Aynen. insanlar konservatuvarlarda geleceğe dair umutlu yaşamaya çalışırken ve öğrenirken bir taraftan da böyle sürekli önümüze cips tadında bugün var yarın yok projeler konuyor. Şimdi benim burada kabullenmek istemediğim bir şey var. Evet, sistemin bir elemesi gerekiyor. Bunu sadece sanat dünyası için konuşmuyorum abi. Yani bugün mesela futbolda da aynı hikaye. Şimdi torpil futbolda işlemez abi. Bir yere kadar gelirsin. Tabii, Çünkü tabii. futbol yetenek işi. Sen koşamıyorsan nereye kadar torpil yapacaksın? Aynen öyle. Şimdi ne kadar yere getirebilir Abi seni? aynısı bunlarda da var. Yani şarkı söyleyemiyorsun. Sen tamam playback. Bir yerde patlayacaksın. Nereye kadar Ya burada gene kılıfını uyduruyorlar abi. Burada gene mikrofonlara efekt veriyorlar. Harika klipler çekiyorlar. İşte konuştuk ya bunu. Yani 10 sene evvelinde kullandığımız efekt göze batarken bugün herkes kullanıyor ve sırıtmıyor. Yani toplumda artık Ya tamam da sen sanatçısın. Bir gün bir yere gideceksin. Arkadan sana mikrofonu verecekler. o Şimdi da o zaman almıyor mikrofonu işte. alıp alması önemli değil. Oradaki piyanist şentör senden daha iyi şarkı söylediği zaman sen zaten yok hükmünde olursun. Öyle. İşte şey bu. Yani işin tabii kirli tarafı da var. Ama ben şuna katılıyorum. Sahne Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor Yes. hocam. Tertemiz. Tamam, süper, okey. Hoş geldin tekrar. Evet. Şimdi işin kirli tarafı da var. Tabii ki sahne de bir şeyleri kaldırabilecek bir yer ama arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. Bugün Beyoncé'u, Jennifer Lopez'i izlerken ondaki o açıklık hiçbir zaman bizim gözümüze batmıyor. Çünkü o kadar güçlü bir sanat var ki orada. İnsanlar oradaki kadının kalçasını ya da bacaklarını izlemiyorlar. Başka bir şey izliyorlar. Şimdi burada hani manifest konusunu kapattıksa genele vurmaya çalışıyorum. Bizim karşımıza, hatta Burak hocam sen bunun örneğini çok güzel verdin. Bu ülkede Zeki Müren gibi bir değer vardı. Ve Zeki Müren'in giydiklerini kimse konuşmuyordu. Zeki Müren'in saçını kimse konuşmuyordu. Zeki Müren bugün bile aklımıza geldiğim zaman hemen kulağımızda sesi çınlıyor değil mi? Abi bu ülke bu Kesinlikle. yani Yani, Zeki Müren'i, Bülent Ersoy'u kabullenmiş bir ülke. Bak yani boru değil yani bu, tamam mı? Bu ciddi Evet, bir ilk değil mi? Yıllar yani. yıllar önce ama tamam eleştiriyorsun ama bir yandan bak sanatına hiçbir şey diyemezsin. Bu insanlar yani mikrofonu bırakıp böyle 1000 kişiye şarkı söyler, böyle nutkun tutulur izlersin. Artık onu gördükten sonra diyorsun ki ya özel tercih boş ver artık yapacak bir şey yok diyorsun. Sadece sanatına odaklanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ikisi de yoksa o zaman bu iş neden var? Aslında bu işte dediğim gibi Yılmaz'ın konusu bunlar yani. Biz burada o koptu diye aldık sazı elimize ama Peki evet hocam. abi, senin Ya işte fikirlerin iyi örnek olmak lazım baba ya. Biraz özellikle bu. Biz farklı bir toplumuz, dediğim gibi. Biz ataerkil bir aile hayatımız var. Herkesin öyle. Ondan sonra jenerasyon olarak dediğim gibi şimdi 70 doğumlular, 80 doğumlular, işte 90 doğumlu annelerden bahsediyorum. Anne babalardan bahsediyorum. aynen öyle. Şimdi onlar da biraz çocuklarına şey yapmasınlar diye böyle hani ne denir, medeni davransınlar hesabı falan, ister istemez bu tarz hani çocuğum üzülmesin deyip birçok şeyin etkisinde kalmasına izin veriyorlar. Burada yanılıyorlar bence. Biraz daha kendileri nasıl yetiştilerse o tarz yetiştirsinler bence çocuklarını diye düşünüyorum. Yani. Çok katılıyorum. O konudaki yorumum benim şöyle. Bana kalırsa Evet, çocuklar sana tamamen Çünkü katılıyorum. şeyde, özür dilerim, hiç unutma sözünü. Çünkü şundan dolayı abi, elverişliyiz. Evet. Tam bir şeyleri alacağımız yaşlar ya. Evet. Nereden tutarsan oraya gidecek dönemde olmuş oluyoruz o dönemde. O yüzden tabii. Çok katılıyorum. Senin zaten bu yani ülkeye verdiğin değeri ben biliyorsun çok her zaman takdir ettim. Yani Evet. seni tanımış olmaktan da bu yüzden çok mutluyum. Ben kendi çocuk şeyimde yani eğitimi nasıl olmalısında ben her şeyi görmesine izin veriyorum ama küçük aile meclislerinde de aslındaki farkları anlatmaya çalışıyoruz. Yani gittin gördün ama bak mesela Melis Fiz var, tamam, geçen bunu biz konuştuk. Benim oğlum ikisini de beğeniyor. Bu Manifest'i de işte izliyor. De Manifest onları da izliyordu. Melis Fiz de izliyordu. Şimdi Melis Fiz'in grubu gerçekten çocuk, değil mi? Yani bu kızı küçük kızlar, küçük çocuklar, işte gençler takip ediyor. Bunu konuştuk ve bununla kıyasladık.
Şimdi o kız sahneye çıkıp twerk yapmıyor. Bütün şarkılarını kendi yazıyor. Bütün müziklerini kendi yapıyor. Tamam mı? Yaptığı düetlerdeki sanatçılar da bence çok değerli. Şimdi ben bunun kızın konserine gittim, çok eğlendim açıkçası. Şahane. Çocuklara hitap ediyor olması hiç önemli değil. Tek tek herkesle resim çektirdi gibi. Birini övüp birini yermiyoruz bak. Ama belli değerlere sahip çıkan sanatçıları seviyoruz anlamında söylüyorum. Öbür tarafta tepeden bunu yap, tepeden şunu yap diyenlere de karşıyız diyorum. Senin dediğin tamamen katılıyorum ama iki tarafı da gösterip aile meclisinde oturup oğlum bak yani ikisine de gittin ama bak bunlar saçmalıyor, bunlar saçmalamıyor değerini aile verecek bana kalırsa. %100 Yani abi, kesinlikle. sen onu orada çözeceksin. Yoksa her şeyi Aynen. çocukların kafasında daha merak uyandırıyorsun. Bırak her şeyi Çok yapsın. katılıyorum. Eve oturttuğun zaman yani bak doğrusunu şimdi gör. İkisi arasındaki Ya farkı- zaten yapacak baba, zaten yapacak. Senin görmediğin yerde her haltı yiyecek, her boku yiyecek çocuk zaten. Aynen Sen öyle. onu görmeyeceksin, duymayacaksın bile yani. Ama Aynen en öyle. azından orta bir yaş, yani bilinci artık oturduğunda, üniversiteye gitmeye ya da artık kişilik oturmaya başladığında rol modeli babası aklına gelsin, annesi aklına gelsin. Konu biraz o Aynen. yani. Çünkü yaş Aynen. aldıkça ya anana benziyorsun ya babana benziyorsun yani. Hani Aynısı oluyorsun. evet, aynı bir geçen şey oldu ya. Böyle konuşuyorum falan bilmem ne. Ulan dedim. Ha, sen de mi anlatmıştım? Sizde mi Babam anlatmıştım? oldu. Bilmiyorum. Evet bize anlat. Babam aynen böyle. Allah Allah. Lan nereden eleştirdiysem aynısını yapıyorum. Nereden Neydi? Yemek eleştirdiysem aynısını. yerken çık çık yapıyordu. Yemek Oh. yerken diş. Cık cık dişini temizliyor falan. Falan yapıyor böyle. Sen Ben de yapıyorsun. içimden var ya ne küfür ediyorum anlatamam. Sus artık Allah'ın cezası falan. Çocuğu Aynen. işte Pele'yiz. Şu an aynısını yapıyorum. Aynen Peki öyle. hocam çok güzel bu şey konudan çok güzel çıktık. Yılmaz hocam yeni bir şeyler var mı? Var abi. Şimdi ama da şarkımız daha her zamanki gibi yeni. Ben bu Kenan Doğulu olayına çok takık durumdayım. Kenan abiyi çok seviyorum. O yüzden de onun bu şarkı Vurgunum Sana ile alakalı biraz daha böyle şarkının tanıtımıyla alakalı elimden geleni yapmak istiyorum. Çünkü şarkılarım hazır. Yeni projeler var. Ama dediğim gibi bu şarkının gücüne ve hissine o kadar aşığım ki hala biraz daha devam etmesini istiyorum. Şimdi işte 3. aya girdik. 30 Mayıs çıkışlı bir şarkı. Hala radyolarda, top listelerde, Türkiye'nin Evet. en özel radyolarında, önemli güçlü radyolarında, listelerde. Türkiye Top 200'ünde işte 30'la 50 arası böyle gidip geliyor falan. Bu çok kıymetli bir veri. Çok kıymetli bir veri. Çünkü burada şey var işte, bu organik. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hiçbir radyocu aranıp IBAN istenip ya da hediye gönderilip yapılmış bir şey değil. Bu tamamen oradaki müziğe değer veren yönetmenlerin, koordinatörlerin, bu çok özel bir iş. Bu bir Kenan Doğulu şarkısı. Bu iyi yorumlanmış. Bu çok güzel bir aranjeyle ve soft güzel bir kliple paketlenmiş analizini yapan insanların bana bu yolda değer vermesi de beni çok gururlandırıyor açıkçası. O yüzden biraz daha bunun böyle devam etmesini istiyorum ama virgül şarkılarım hazır. 2 tane şarkım hazır. Bir tane daha cover yapmak istiyorum. Bir Mustafa Sandal şarkısı var. Onu söylemek istiyorum. Şarkının hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Ama özelden size söyleyeceğim. Çok seviyorum o şarkıyı. Sürprizdi ama onu da söyleyeyim. Bir Oğuzhan Koç şarkısı olacak büyük ihtimal. Ondan sonracığıma güzel projeler var ya. Benim hani durmak yok. Şarkılarımız da konserlerimiz de devam ediyor zaten bir şekilde. İzmir'imiz olsun, işte Ankara'mız olsun, İstanbul'umuz olsun, ne bileyim Antalya, işte bütün Ege vesaire. Bir şekilde dinleyicilerle, bizi sevenlerle, şarkıları sevenlerle buluşuyoruz. Dostlarımız var, onları görüyoruz, özlüyoruz vesaire vesaire yani. Hocam Müzikal durumlar devam ediyor. geçen kulaklarını çınlattım. Şöyle oldu. Yeni bir şarkı Sövdün yazdım. mü falan? Ha estağfurullah. Sövsem sana yazardım direkt. Yeni bir şarkı yazdım. Besteledim. Bayağı da yükseldim. Dedim ki ulan bunu dedim şimdi atayım mı atmayayım mı paylaşayım mı paylaşmayayım. Yani hani ben şey yaparım hani bir şey yaparım. Ondan sonra böyle bu işi iyi yapan arkadaşlarıma atarım. Önce yorum alırım onlardan.
gerçekten iyi bir yorum geliyorsa devam ederim. Ama çok eleştiri alırsam onu orada bırakırım. Kimseye atmadım. Sonra oturdum, bir tane müzisyen bir arkadaşım var, onunla konuştum. O da hatta bana öyle güzel bir pencere açtı ki, abi dedi ya çıkaracaksın de dedi. İşte klip çekeceksin mi? Arkasına sahne yapacağım mı? Konuştuk böyle. Hatta Can Tosun, selam olsun buradan Can'a da. Ya dedim ki oğlum beni dedim yani mahvetti şu an hani. Bütün dedim şeyim gitti. Ama sana atacağım özelden o şarkıyı. Ama biz böyle bir şey yaklaşık bir 3 hafta bir ay önce konuştuk. Benim ilk yorumum şu oldu. Yılmaz'a yolla çıkarsın şarkıyı ya, kaç paraysa yaparız dedik. Aynen bak bunu söyledim abi. Senin sesin gitti hocam gene galiba. Sesin gitti. Bluetooth'tan galiba gitti. Dur bakalım. Bir tık tık yaptı demin ama. Evet. Ha, geldi mi? Yok. Yok, şu anda gelmedi. Şu an okey mi? Yes. Tamam, pardon. Kulakla şey değilim, aşina değilim. O yüzden gidip geliyor arada. Yani şarkılar devam ediyor. Sen lütfen gönder. Bol bol dinliyorum bu arada. Bizim şeyden bahsedeyim birazcık. Şimal sevgili kardeşimiz, sanatçı dostum, benim canımın içi. Onu da 30 Mayıs'ta, hatta o kadar kötü bir ve güzel bir gündü ki benim için. O duyguyu nasıl yaşattı Allah bana, bilmiyorum. Şimal'in vefat ettiği gün içimiz cayır cayır, ciğerimiz yanıyordu. Aynı günün gecesi şarkım çıktı. Vurgunum sana. Saat 12'de bir yandan gülüyorum, bir yandan bir kendime geliyorum. Gözle ağlamaya başlıyorum falan. Enteresan bir şeydi. Ondan sonra hatta bizim Dicle var, Dicle Olcay. Dicle'ye dedim ki, o da sanatçı bir kardeşim. Dicle'ye dedim ki, Dicle şarkımı paylaşmam lazım. Ve Şimal, hastanedeyiz bu arada, yoğun bakımdayız falan. Dedi ki Dicle, Şimal şu an yanımızda olsaydı emin ol sana hemen bu şarkıyı paylaşman gerektiğini söylerdi deyip beni rahatlattı ve ben o an şarkıyı 12'de girdim falan filan. Böyle enteresandı ama Allah mekanını cennet eylesin, nurlar içinde uyusun kıymetli kardeşim benim, canım kardeşim Şimal'imiz. Şimdi onun hayali varmış. Bize sonradan Neco söylüyor, nişanlısı, kocası. Ölmeden Harbiye konseri vermek istiyormuş. Kanserli de olduğu dönemlerde de en büyük hayallerinden biriydi bu. Biz de ona değer veren arkadaşlar olarak şimdi onun için bir Harbiye konseri düzenleyeceğiz. Sizi de mutlaka davet edeceğiz. Bütün gelirlerini Kanserli Yaşam Derneği'ne bağışlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Harbiye Açık Hava Yönetimi, sevgili işte bizim Emel Yalçın, radyo menajerimiz, birçok besteci arkadaşlar, ondan sonra Özgür Aras, feci bir şekilde bu projeye kilitlenmiş durumdayız. Şimal'in şarkılarını onun sesiyle müzisyen arkadaşları, biz sahnede biraz duygusal olacak ama duyuracağız. Onun projesi var şu anda. Bir yandan onunla ilgileniyoruz. Herkesin bize bu konuda destek vermesini istiyorum, rica ediyorum. Çok önemli. Bu arada biz de şöyle bir destek verebiliriz. Yani en azından ben bu işin post prodüksiyon tarafında, reklam tarafında. Her yerinde olabilirsiniz abi. Her yerinde olabilirsiniz. 1-0'dan büyük yani. O hiç problem değil. Bizden olan neler yaptığımı. Herhalde canım. Herhalde. Biz kesinlikle. De post prodüksiyon tarafında ne gerekiyorsa yaparız abi. Allah razı olsun. Burada tekrar canlı yayında da event zamanı yaklaştığında burada da reklamlarını tabii. Bol duyuracağız zaten. Sizden de burada destek çok bekliyorum o yüzden. Yani bizi izleyenleri de bekliyoruz. Evet, kanserli çocuklara gidecek şeyi de hani rahmetli Şimal tabii ki toprağı bol olsun. Onun anısına da çok güzel bir organizasyon. Aynı zamanda şahane bir anı olacak herkes için. O da orada mis gibi rahat uyuyacak kardeşim benim. Güzel olacak yani. O yüzden hocam. Adamsın. Adam. Peki, şimdi vallahi çok güzel ya. Eyvallah. Ben ona tamamen katılıyorum. Bak, farkındaysan hep sustum. O ne diyorsa o. Burak'cığım sen çok özel bir yerdesin. Lütfen. Eyvallah. Lütfen. Sağ olasın. Hocam ikimiz de konuştum ama farkındaysan. Biliyorum canım. Ekip başı olarak seni takip ediyorum ben. No problem. Yok, o yerini şeyi biliyor, statüsünü biliyor ama arada bir övgüyü bekliyor Burak hocam. Biliyor.
Yani şimdi sen nasıl Güzel, oldun güzel. bir şirket. Bu şirketin de 2 tane sahibi var. Birinin Eyvallah. konuşması öbürünün suskunluğuna bedeldir deyip Güzel güzel, çok güzel. şimdi tam 1 saat 4 dakika oldu. Arkadaşlar 1500 kişi canlıda bizi izliyor. Abone olursanız çok seviniriz. Yılmaz Taner'i canlı canlı getirdik. Çok uğraştık falan. Ya. Günler, aylar, haftalar. Bu Evet. teşekkürü ben yapayım. Hayatından bize 1 saat ayırdın. Çok Evet. değerli. Herhalde baba, her zaman. Nerede olduğunun önemi yok. Bu vakti bizimle geçirdin. Yani ömrünün ne kadar Aynen. yaşayacaksan toplamda bize iyi kötü öbür programda da Helal hoş olsun. 4 saatini ayırdın. Yani demek ki bizi de azıcık Yarasın. seviyorsun. O yüzden biz de seni çok seviyoruz. Her Teşekkür zaman elimden ne geliyorsa buradayım. Biraz faydalı olabiliyorsam bizi izleyenlere ne mutlu bize abi yani. Hani Yok, bizim de amacımız biraz insanlara faydalı olmak. Sen nereye dokunsan faydalı oluyor. Allah bunu razı olsun baba, sen sağ olasın. yaşıyoruz. Şimdi Kaç kişiyiz bu arada? şu anda 1500 kişi canlıda bizi izliyor. Maşallah be. Süper. 1500 kişiye kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Aynen. Bir de abone Umarım olursanız arkadaşlar çok seviniriz. arkadaşlar benim kanala da abone olun. Yılmaz Taner. Böyle nota işareti var, onaylı. Bizi bu kadar adam izlemiyor. Bizi genelde 300, 200, 300 bazen 500 izliyor. Sana Evet. gelmişler yani. Sana Ona gelmişler. Vay. Ben Hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. programın altına senin sayfanın linkini de koyacağım. Şimdi Tamam. hocam biz sen nasıl olduğunu canlı yayına geçirdikten sonra bir bilgi çadırı yapmaya başladık. Ne demek bilgi Tamam. çadırı? Örnek veriyorum, bir fitness hocamız var. Ara ara gelecek, böyle bize mental sağlıktan, fiziksel sağlıktan bahsedecek. İşte Evet abi. fitness yapan izleyicilerimiz olacak. Ona sorular soracak. İşte bir tane başka bir meslek erbabı arkadaşımız var. O gelecek. Şimdi diyorum ki Tamam. sanat tarafını da sana devredelim. Sen de ara ara bizi ziyaret et. Bize böyle Her zaman. yeniliklerden bahset. Gerekirse bize de ki siz çıkın lan de, ben açarım de. Tek başına aç programı. O da olur, güzel olur valla. Anladın mı? Yani her şeyi açıyoruz hocam. Hiç Dallanıp burası- budaklanabiliriz buradan ya. Aynen. Biliyorsun Ömer Fikret Şen, Ömer'le de aynı şeyi konuştuk. Dedim Ömer gel abi futbol yap, anlat. Ama o bu işi çok layığıyla yapıyor kendi sayfasında. O yüzden Ömer feci ya. Ömer'i bu tarafa çekemiyoruz çünkü kendi YouTube sayfası tam sürat gidiyor. Maşallah. Uyumuyorlar ki baba adamlar ya. Aynen öyle. Yani nazar değmesin. Başarılı Maşallah. devamını dilerim. Çok seviyorum onu. Ben de. Yani o yüzden hocam burası senin. Ne zaman istersen, hangi duyuruyu yapacaksak, dediğim gibi Şimal Geliriz 10 numara olur. Ha evet. Şimal konusunda da elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Süper olur. Yani gerekirse tekrar bunu da ayrıca off the record konuşuruz. Biz masaya yatırırız, hiç problem. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Yılmaz hocam. Efendim ben teşekkür ediyorum. Şahane bir yayındı yine her zamanki gibi. Ardacığım, canım kardeşim, çok kıymetlisin. Burak hocam sen olaysın, çok kıymetlisin. Teşekkür ediyorum. Şu gülüşün yeter. Eyvallah. Vallahi billahi. Her zaman Allah. enerjiyiz, her zaman mutluyuz. Hocam peşin Doğru, satına benzemiyor mu? He? Biraz sonra duymadım. Peşin satana benzemiyor mu diyor. Evet. Abi çok güzel, çok güzel. Ama dediğim gibi başında da söyledim, duymadın galiba. Bu format daha iyi olmuş abi. Yani evet, biz de Yani öyle tamam, düşünüyoruz. stüdyo hava soğuk olur, bilmem ne olur. Siz yine stüdyolu formatınıza mutlaka geçin. O ayrı bir şey ama bir şeyin live olması etkileşim anlamında da en azından burada bak Kesinlikle. 1504 kişiyiz. Bizle beraber 4 kişi de bizi saydım. Yani Evet. müthiş bir enerji var aslında buranın içerisinde. Birbirimize bu pozitifliği hepimiz birbirimize gönderebiliriz. O yüzden böyle olması çok hoşuma gitti. Seve seve her zaman gelirim yani. Biz de konuk Hocam- alırız mesela. Üçümüz bir yayın yaparız. Birini konuk alırız baba ya. Aynen öyle. Süper olur. Şahane fikir. Aynen, olur. Bize konuk da gönder hocam. Hiç problem değil. Olur Biz abi, konuk- çok güzel olur vallahi billahi ya. Yok. Dediğim gibi burası senin. Ne zaman istersen, ne Çok zaman teşekkür ediyorum. istersen. Sosyal sorumluluk projelerine de hepsini açığız. Bunu hep başından beri de Şahane. söylüyoruz. Yani biz burada hani tekrar söyleyeceğim bu cümlemi ama biz burada ya insanlar izlemese de olur. Hayır, biz kendimiz konuşuyoruz değil.
Biz tamamen bizi izleyenlerin nezdinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Faydalı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa YouTube'da zaten her şey var. Yapılmayanı yapmak mümkün değil. Ama en azından şunu biliyorum ki ben, buraya gelen herkes, sen nasıl oldun penceresine gelen herkes bir nebze bizim izleyicilerimizin bilmediği bir şey anlatmıştır bugüne kadar. Birisine bir kelime dahi öğretebildiysek ne mutlu bize diyorum. Ne oldu bize? Evet abi. Evet. Aynen. Sizi çok seviyorum. Herkese hayırlı Ben de çok akşamlar, seviyorum. keyifli akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Şarkıyı bol bol dinleyin. Vurgunum sana. Beni bitirdin Vurgunum zaten, beni sana. Tek bakışla Ağzına- yaktın beni. Vurgunum sana.